Hepinize merhaba. Biliyorum bayağıdır video atmıyorum. Aslında çok da bir sebebi ya dersler bayağı bir anda çok yoğunlaştı. Çünkü bildiğiniz gibi aslında yani şu an çoğu üniversitenin final haftası, hatta bazılarınınki bitti bile. Benimki bu hafta başlıyor. Bugün bu arada ayın 13'ü. 13 Ocak 2025'teyiz. Benim bu haftadan itibaren artık final haftasına girmiş bulunmaktayız. Her neyse ve ben final haftasında oturdum size video çekiyorum. Çünkü yaklaşık bir aydır aslında yani bir aydır video atmıyor olmam lazım. Aslında o bir ay boyunca bir haftalık bir video şeyim vardı. Aslında hani çekmiştim, yani haftalık bir video olacak şekilde video çekmiştim. Ama nedense hiçbirini paylaşasım gelmediği için, hatta bazılarını editledim, bazılarını editlemedim bile, öyle kaldılar. Ben niye bilmiyorum paylaşmadım. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Aslında çoğu videoda enerjim bayağı düşüktü. Yani en azından öyle gözüküyordu. Yani öyle olmasaydı bile düşüktü. İşte enerjim falan düşüktü. Ben de hani zaten son videoda mıydı hatırlamıyorum. Son video değildi. Hayır. Instagram'a attıklarımdan bir tanesi aslında bayağı beğenilmiş ama ben orada hem hastayım hem çok enerjim düşük konuşurken falan hani dedim bu kadar izlenmiş, ben onu YouTube'a atsam atmasam. Uzun lafın kısası, aslında video vardı ama atmak istemedim çünkü daha iyi bir şey sunmak istedim size. Hem de ben biraz mükemmeliyetçi olduğum için maalesef onları atmak istemedim. Her neyse, evet, tekrardan. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün anlayacağınız üzere yine bir konuşma olacak, videosu olacak. Bu aralar aslında çok fazla kafamı kurcalayan olay var ama bunların aslında çoğunluğunun insanın ilişkisi, yani arkadaşlık, dostluk, ne bileyim, normal sınıf arkadaşı, normal arkadaşlık, böyle yakın arkadaşlık, arkadaş grubu ve hani nasıl diyeyim, bazılarıyla işte çocukluktan arkadaşsınız, bazıları üniversiteden, bazıları arkadaşı, o yüzden değişik bir muhabbet falan filan derken ve benim de bilmeyenler için aslında hani nasıl diyeyim, kolay arkadaş edinebilen bir insanım. O yüzden çok fazla arkadaşım var. Bu asla kötü bir şey değil bu arada. Yani en azından şu an için değil. Ama hani bunun tabii ki yorucu tarafları oluyor. Çünkü aslında ne kadar arkadaşınız olursa etrafa verdiğiniz enerji de doğru orantılı olacak şekilde artar. Ve bir süre sonra eğer çok fazla arkadaşınız varsa hepsiyle ilgilenmek, hepsiyle konuşmak, sohbet etmek istiyorsunuz ve bu süre sonra sizi drainliyor. Bayağı yorucu bir işlem oluyor. Her neyse. İşte son zamanlarda bu arkadaşlık ilişkileri konusunda aslında çok fazla düşündüm. İnsan ilişkileri konusunda çok fazla düşündüm. Çünkü yani hem geçmişimde yaşadığım bazı arkadaşlık sıkıntıları, şu an yaşadığım olaylar falan gerçekten bende bayağı büyük bir etki oluşturdu ve hazır yani sınav haftası da yaklaşmışken hani şu an yaşadığım olaylar artı sınavların stresi, onun dışındaki yaşadığım şeyler falan filan bayağı yorucuydu. O yüzden ben de bu yüzden aslında çok da video paylaşmak istemedim büyük ihtimalle. Şu an neredeyim? Şu an kafamı dinlediğim yerdeyim. Şu an Bursa'dayım. O yüzden biraz aslında sınav haftasının hemen önce, hatta sınav haftası başlamışken İstanbul'dan kaçmak istedim. Eğer benim nerede okuduğumu, ne yaptığımı, ne mühendisliği okuduğumu, nerede yaşadığımı bilmiyorsanız sağ üstten çıkacak video izlemeniz yeterli. Orada hem bir hikaye anlatıyorum falan filan. O videoda olması lazım. Aynen. Ve işte kısa bir kendim hakkında bilgi veriyorum. Eğer merak ediyorsanız o videoyu da izlemeyi unutmayın. Her neyse. Şöyle bir hikayeyle başlamak istiyorum. 2 tane derviş varmış zamanında. Bunlardan biri haremde, diğeri de dağda yaşıyormuş. Şimdi bu 2 derviş de hani tabiri caizse kendilerince hani imanlıysa, imanlı değil de nasıl diyelim? Diyelim, kendilerini Allah adamış insanlarmış. Bir gün dağda yaşayan, kendi kendine düşünüyormuş ki hani ben burada her şeyden uzaktayım, işte yanımda hiçbir dünyayı hatırlatacak bir şey yok. Bana hiç öyle bir şey hatırlatacak bir şey yok. Ben sadece hani daha ruhsallığımla ilgileniyorum, asla hani materyalist değilim falan diye düşünüyor. Ve bu hatta biraz tabiri caizse kibirlenmeye, böbürlenmeye kaymış ve bu haremde çalışan da bu ikisi çok yakın arkadaş dediğim gibi.
Ve kendi içinden şöyle düşün, hani bir de ona bak işte, hani haremde çalışıyor, işte hani adı nedir, direkt materyalizmin içinde, şehrin ortasında, insanlarla sürekli iletişim halinde, hani ben ondan daha iyi bir durumdayım diye, tabiri caizse öyle bir düşünce geçmiş içinden. Sonra demiş ki hani ben bayağıdır da görüşmüyorlar. Hazır aklına gelmişken de demiş ki hani ben bir onu ziyaret edeyim. Zaten diğer haremdeki arkadaşlar yakın bir zamanda onu çağırmış. Şimdi ben bu hikayeyi çok da doğru anlatmıyorum ama hani buna çıkıyor büyük ihtimalle hikaye. Sonra bu dağdaki derviş haremdeki dervişin yanına gitmiş falan. Sonra oraya gittiğinde ve o ambiyansa girdiğinde, hani şehrin içinde insanlarla kalabalık bir şehrin içinde girdiğinde bir anda böyle bir şeyi fark etmiş. Ya asıl olan buymuş. Yani kimseyle iletişim kurmadan kendi kendine yaşayıp kendi ruhunla baş başa kalman kolay olanmış. Asıl zor olan sürekli insanlar içinde kendi ruhunla baş başa kalabilmenmiş ve onunla ilgilenebilmenmiş diye düşünmüş. Ve gerçekten de ben bu hikayeyi duyduğumda bayağı bir etkilenmişim açıkçası. Çünkü yani aslında benim düşüncem de her zaman insanlardan soyutlanmak, yani insanlardan soyutlanmak değil de ben extrovert, introvert olduğum için şu an bu bende değişiyor şu an yaşımdan kaynaklı olarak. O yüzden hani böyle daha kendi içime çekildiğim zamanlar vardı. Bir zaman bu çok sıklaşmıştı böyle. Çünkü kendimce bunun doğru olduğunu düşünüyordum hani. Sonra ama cidden böyle insanlar arasına çıkıp da bunu başarabildiğinizde hani diyorsunuz ki gerçekten evet, hani zor olan bu ama zor olduğu için aslında bunun meyvesi daha güzel yeniyor diyorsunuz. Buradan da şunu çıkar, buradan da şuraya varacağım. İnsan ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri gerçekten bazen sizi çok yorabiliyor. Hani bu arada şeyle alakalı değil. Arkadaşlarınızı ve çevrenizdeki insanları ne kadar sevdiğinizle bağlantılı değil. Çünkü çok sevdiğiniz insanlar sizi çok fazla yıpratabilir ve yıpratıyorlar da. Çok fazla yoruyorlar sizi, çok fazla üzüyorlar, strese sokuyorlar, öfkelendiriyorlar. Çünkü aslında biz bir insanı sevdiğimizi ve bir insana değer verdiğimizi ona bizi sinirlendirme, bizi üzme, bizi öfkelendirme, bütün bunların beraberinde geleceğini bilerek biz onları seviyoruz aslında. Yani biz onlara o hakkı tanıyoruz, onlara değer vererek, onları severek. Yani şöyle bir olay da var, atıyorum. Bir insana çok değer veriyorsunuz, arkadaşınıza, tamam mı? Hani onunla sürekli işte sohbet, muhabbet, işte takılıyorsunuz. Okuldan arkadaşınız olabilir, okuldan olmayan bir arkadaşınız olabilir. Sonra bir anda ya da bazen süreçli de oluyor, bunun bir süreci oluyor. Bazen de aniden oluyor. O arkadaşınızla bir anda konuşmayı ya siz bırakıyorsunuz ya karşıdaki bırakabiliyor. Ve hani bu bende ilk olduğunda, bu bende birkaç sene önce olmuştu. Ne zaman oluyor? Lise bitiminde oluyordu. Hani benimki süreçti, hani böyle yavaş yavaş arkadaşlar ilişkimiz kesiliyordu. Hani başta şey olarak düşünüyorsunuz. Hani bilmiyorum, bende öyle olmuş. İster istemez hani ben mi bir şey yaptım? Hani niye böyle oluyor bu muhabbet? Çünkü hani eskiden böyle değildik. Bunun farkındasınız ama bir süre sonra süreçle beraber yavaş yavaş gittikçe hani o arkadaşın elinizden kayıp gittiğini görüyorsunuz. Ve hani buna şahit olmak gerçekten çok üzücü. Ama aslında bir o kadar da insanı hani büyüten bir şeymiş. Bunu çok sonradan, hani birkaç sene geçtikten sonra tam olarak anlayıp yani hayatıma bu şekilde devam edebildim. Ve hani başta düşünüyorsun yani ben mi bir şey yaptım falan filan diye. Ama hani çoğunda o olaylarda hani gerçekten kötü bir şey yapmadıysanız, tamam mı? Hani gerçekten kötü bir insan değilseniz, hani insanları hakaret etmeyip hani ne bileyim onlara saygı duymayan, işte vefa duygusu olmayan biri değilseniz ve buna rağmen yaşadıklarınızı yaşıyorsunuz, büyük ihtimalle sorun karşıdakindedir. Ben niye bilmiyorum, gerçekten uzun bir süre hep sorunu mesela kendimde aramıştım. Aslında yani öz eleştiri olarak iyi olduğu yanları oldu, ona bir şey demeyeceğim çünkü kendimde geliştirdiğim çok fazla şey oldu o zaman da aynı. Hani bu bana sebebiyet verdi. Ama aslında olay yani benden bağımsızmış işte. Sonradan birkaç şeyler falan daha öğrenmiş ve olay aslında çok da hani benimle alakalı gibi gözüküyor ama hani
arkadaşlığımızın bitmesinin altında çok farklı sebepler varmış. Hani başka insanların aslında sebebiyeti olduğu falan. Yani en azından benim düşüncem öyle. Belki doğru, belki yanlıştır. Bu benim tabii ki perspektifimden, olaya benim perspektifimden bir bakış açısı. Bu yüzden dediğim gibi hani arkadaşlıklar, yani şunun da farkına varın, her arkadaşlık bir gün bitecek. Her insan ilişkisi bir gün bitecek. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Her şeye geçtim, ölümlü dünyada yaşıyoruz ve bir gün hepimiz öleceğiz zamanımız geldiğinde. O yüzden her şey böyle bitecek şeyinde bakın hani. Ama bunu şey diye düşünmeyin. Ya bu bitecek zaten, ben bunu niye umursayayım değil. İyi anları yaşama olasılığı için o insanlarla arkadaşlık kurun. Ve bu olaylar bittiğinde de üzülmeyin. Çünkü sizin elinizde artık geçmişinizde iyi bir dostluk yaşandığının anısı olacak size. Ve bence bu gerçekten çok değerli. Çünkü günümüzde bu gerçekten bence çok az rastlanan bir şey. Hani bilmiyorum, ben çevremde olsun, insanlardan duydum. Artık insanların, ben kimseye şu benim en yakın dostum diyen artık çok duymuyorum. Genelde insanların yakın bir çevresi oluyor ama dostu çok olmuyor. Bu çünkü gerçekten çok zor bulunan bir şey ve eğer şu an bir dostunuz olmasa bile, eğer geçmişte varsa ve hani artık kaybediyorsanız, bunun için bence üzülmeyin. Çünkü en azından öyle bir şey deneyimlediniz ve bundan sonra o zamanki tecrübe ettiğiniz şeylerle hayatınıza devam edebilmeye bakın bence. Ve işte dediğim gibi hani insan ilişkileri gerçekten hani hayatımızın çok çok önemli bir yerini kaplıyor. Ve bilmiyorum hani, bilmiyorum değil, pardon. Çevremizdeki oluşturduğumuz arkadaşlarımızı bulunduran o çevremiz gerçekten aslında bizi hayatımıza nereye gideceğimize kadar gösteriyor. Bunu bize çok derlerdi yani hocalarımız falan da, hani herkes bu lafı der işte hatta böyle bir ünlü bir söz var, kimin hatırlamıyorum. İşte bana 5 arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim diye. Bu başta hani şey geliyordu, en azından lise zamanında falan, hani çok inandırıcı gelmiyordu falan. Ama hani gerçekten büyüdükçe insanların arkadaş çevresine, arkadaş grubuna bakarak çok rahat o kişilerin az çok nasıl insan olduklarını çok rahat anlayabiliyorsunuz. O yüzden bence hani arkadaş çevrenizi doğru seçin. En azından hani tamam, belki çok fazla arkadaş edinme şansınız yok veya en azından arkadaşınız olsun istiyorsunuz. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Benim şahsi fikrim ve şahsi önerim tabii ki de. Yakın bir arkadaş çevreniz olmasın ama bir arkadaş çevreniz olsun, ama hani onların içinden belki yakın bir çevre oluşturabilirsiniz kendinize. Çünkü gerçekten yakın arkadaş çevre muhabbeti, o yakın arkadaşlık sizi çok fazla etkiliyor. Özellikle böyle neredeyse her gün ya da işte 2 günde bir, 3 günde bir konuştuğunuz insanlar arası bunların nasıl bir insan oldukları ve alışkanlıklarına özellikle çok dikkat edin. Şöyle bir söz vardı ve bunu gerçekten çok komik ama bunu ben de düşünüyordum zaten ve bu sözü görünce de gerçekten şaşırmıştım yani. Sözü tam doğru söyleyemeyeceğim ama buna çıkıyordu muhabbeti. İşte hala ortaokul arkadaşımın öğrettiği yemek tarifinin aynısını yapıyorum. En sevdiğim yemeğim o. Hala işte lise arkadaşımın önerdiği diziyi izliyorum. Favori dizim o. İşte nasıl diyeyim? Hala işte ne bileyim üniversite arkadaşımın bana öğrettiği şarkıyı dinliyorum. En sevdiğim şarkı o, vesaire vesaire. Aslında hepimiz yani eski ya da yeni ya da güncel ve devam eden arkadaşlarımızın parçalarını taşıyoruz. Zaten bu yüzden o arkadaşlıklar çok önemli diye söyleniyor. Ya bu yüzden eğer yani ileride nasıl biri olmak istiyorsanız o şekilde arkadaşlar bulun ve onlardan arkadaş edinin. Çünkü ama yine dediğim gibi nasıl biri olmak istiyorsanız sizi o yola götürecek aynı hayat planına sahip, yani en azından ne bileyim aynı meslek grubu olabilir ya da aynı disipline sahip insanları hayatınızda bulundurun. Çünkü hani aynı disipline sahip olunca bu da gerçekten çok görücü bir şey. Bunu ben özellikle son zamanlarda çok yaşıyordum. Çünkü ben motivasyondansa disipline çok daha önem veren bir insanım. Hatta motivasyonun çok da mantıklı olmadığı hakkında konuşmuşum ama büyük ihtimalle o videoyu yayınlamadım. O yüzden büyük ihtimalle konuşacağım başka bir video olacak. Ama dediğim gibi işte motivasyondansa disiplini tercih eden bir insanım, olması gereken bence. Her neyse, küçük bir
Kesinlikle yaşadık. İşte dediğim gibi ya önemli olan gerçekten hani insan tek başına bir şeyleri zaten başarır. Ama bu sefer tek başınıza başarmış oluyorsunuz ve yanınızda kimse olmuyor ve tamamen yalnız bir insan oluyorsunuz ve aslında yani yalnız başarmak bence aslında başarmak sayılmamalı. Asıl olay yanınızda birileri varken başarmanız ve eğer yanınızdaki insanlar sizin ya da eğer siz başkalarının yanındaysanız onlar başardığında eğer gerçekten birbirinizi destekleyen, saygı duyan bir çevredeyseniz zaten hep beraber başarmış oluyorsunuz. O grupta bir kişi değil, hepsi başarmış olur. Bugün demek istediklerim bu kadar. Benim işte bahsettiğim gibi final haftam. Ondan sonra bu videoyu paylaştıktan yakın zaman sonra yeni bir video gelir mi bilmiyorum. Ama en kötü ihtimalle yakın zamanda tekrardan Amerika'ya gidiyorum. Orada bir vlog çekip ya da yine böyle bir konuşma videosu artı vlog yapabilirim diye düşünüyorum. En azından hedefim o, amacım o. Öyle. Eğer sizde böyle bir arkadaşlık konusunda herhangi bir yaşadığınız bir şey, anlatmak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşabilirsiniz. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız zaten bu olayları çok bilmezsiniz ama ben genelde yorumların hepsini okuyorum. Hatta o yüzden bence isterseniz yorumlarda buluşalım. Çünkü gerçekten okuyorum ve insanlarla bu şekilde de sohbet edebilmek gerçekten garip oluyor. Çünkü bazı insanlar bazı zamanlarda sosyal medyada daha böyle hassas konuları mı diyeyim mesela hani arkadaşlığından işte arkadaşlık dost kazığı yemiştir. Onu normalde birilerine anlatamaz ama işte hani burada anlatabilir belki. Her neyse eğer sizin de böyle bir hikayeniz ya da konu söylemek istediğiniz şeyler varsa bence yorumlarda buluşalım. Demek istediğim başka bir şey yok galiba. O zaman bir sonraki videoda umarım inşallah görüşürüz. O zaman görüşmek üzere.